Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün size böyle çok kolay motifler eşliğinde yapabileceğiniz bir hırka modeli anlatacağım. Örmeniz çok kısa sürecek. Ben çok kalın bir ip kullandım. 8 numara tığ kullandım. Siz bunu dilediğiniz numara tığ ve istediğiniz kalınlıkta iple örebilirsiniz. Çünkü size birazdan santim ölçüleri olarak vereceğim yaptığım motifleri. Ne kadar ip gerekiyor? Şimdi small ve medium beden için öncelikle söyleyeyim. Şu kahverengi ipten yani ana rengimizden 4 tane yeterli oldu. Benim ördüğüm kalınlıkta. Large ya da X large örerseniz bu 5-5,5'a kadar çıkabilir. Şu sütlü kahverenginden 250 gram kadar, yani 2,5 yumak. Beyazdan da 1 yumağa yakın. Bir yumak olmadı ama bir yumağa yakın gerekiyor. Yani bir tane renk almanız gerekiyor bundan. Şimdi ölçüleri vereyim. Bu benim ördüğüm hırka hem small hem medium bedenler için uygun. Yani 38-40 beden için uygun bir hırka. Şimdi ana motiflerimin ölçüsü 19 santim. Kenarlara çerçeve yaptım. 19 santimlik 1, 2, 3, 4 motif yaptım. Burası bizim arka yüzümüz. Yanlara çerçeve geçtim. Toplam ölçüyü de vereceğim. Şimdi eğer large ya da X large bedenseniz bu motifleri büyütün örerken. Yani ben bakın kaç sıra ördüğümü söylemeyeceğim. Çünkü benim ipim çok kalın. Sizin ince bir ip kullandığınızı düşünürsek benim ördüğüm sıra sayısından fazla sıra sayısı örmeniz lazım 19 santime ulaşabilmek için. Eğer large ya da X large bedenseniz bu motiflerin kenarlarının ölçüsünün en az 22-23 santim olması gerekiyor. Small ve medium'da 19 santim ama large'da mesela 23, 22, X large'da daha da büyümesi gerekiyor. O yüzden sıra sayısını arttırabilirsiniz. Genel olarak ölçüyü vereyim. Buradan buraya kadar, yani genişlik ölçüsünü vereceğim size. Genişliği bakın 53 santim tuttum. Boyu 50 santim. Neden? Çünkü etrafı bu 4 motifi birleştirdikten sonra etrafına böyle trabzanlar geçtim. Nasıl trabzanlar? Her bir boşluğa 3 trabzan, aralara 1 ya da 2 zincir çekerek, ipiniz ince ise 2 zincir, kalınsa 1 zincir. Sonra her köşenin içine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaparak, bakın burada 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Köşelerde, şu 4 köşede hep aynı şekilde çalışıyorsunuz. Her bir köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyorsunuz. Bunu böyle 4 defa 1 2 3 kendisinden sonra 3 sıra döndüm. Benim ipimin kalınlığına göre. Sonra yanlara ekstra, daha geniş durması için, salaş bol durması için ekstra 1-2 sıra daha ekleyebilirsiniz genişliği arttırmak için. Hem bu yana hem bu yana. Ama ben boyu daha fazla uzatmak istemedim. Sonrasında bütün hırka bittikten sonra boyu uzatmak istiyorsanız alt tarafa da tekrar yine trabzanlar geçebilirsiniz. Motiflerin nasıl yapıldığını defalarca gösterdiğim için bu videoda gösterip vakit kaybetmek istemiyorum. Aşağıda açıklamalar kısmına ve videonun sonuna motifle yapılmış bir yelek videosu ekleyeceğim. Orada 1. dakikadan sonra motiflerin nasıl yapıldığını anlatıyorum. 14. dakikadan itibaren de motif birleştirmeyi anlatıyorum. Şimdi burası bizim arka yüzümüz. Toplam 19 santimlik 4 motiften oluşturduğumuz arka yüzümüz. Yanlara ne yapıyoruz? Önler. Önlere yine aynı ölçüdeki 2 motifi kullandım. Önlerin genişliği bu 2 motif bittikten sonra bakın son sıram burası. Son sıram burası. İlk kahverengi, buradaki ilk kahverengi benim motifteki son sıram. Üzerine eklenmiş kahverengiler benim sonra defalarca üzerinden geçtiğim kahverengiler. Bakın 3 sıra daha komple etrafı kahverengiyle geçtim. Toplam ölçüsü ne kadar yanların? Toplam ölçüsü 30 santim, 29 santim kadar. Biraz daha geniş yaptım ön tarafı arkaya göre. Neden? Bakın böyle yerleştiriyorum. Burayı da yerleştiriyorum. Bakın biraz geniş ön taraf. Ön tarafta göğüs ölçüsü fazla olduğu için biraz açılacak. O yüzden geniş tuttum. Kenarlara da burada karşılıklı gelen kenarlara da düz trabzan geçtim.
Burada yok o trabzan. Buralara öner düzgün dursun diye. Yakamız böyle olacak. Şuraya kadar dikeceğiz. Bakın şöyle dikeceğiz. Ve buradan şöyle yana doğru yelpaze şeklinde açılmış bir yaka elde edeceğiz. Şuralara kadar dikişi yapacağız. Böylelikle bir doğal ense oyuntusu, hiç kesmeden bir ense oyuntusu vermiş olacağız. Sonrasında kollar. Kollara ne yaptım? 4 motif. Bakın motifimizin özgün hali bu. Hiç üzerine geçilmemiş. Bütün hırka şu motiften oluşuyor. Tek bir sıra kahverengi geçtim sonunda. Yani 19 santim dediğim motif aslında bunlar. Bu 4 motifi birleştirdim. Etraflarından hiç başka bir şekilde geçmedim. Fakat ucuna, yani bilek kısmına, buraya baktım, üzerime giydim. Şöyle üzerinize giydikten sonra şöyle diktim. Bunu mutlaka dikin. 2 motifi yaptıktan sonra baktım kol kısa geliyor. Etrafı bu şekilde trabzanlarla döndüm. Alt sırayı, sadece burayı 1, 2, 3, 4 sıra trabzan ekleyerek boyu uzattım. Buradaki boyu uzattım ama buraya hiçbir şekilde bir ekleme yapmadım. Bakın böyle. Diğer tarafta da yine aynı şekilde 19'ar santimden oluşan, eğer tabii ki beden ölçünüz büyükse bunları büyük tutmak zorundasınız, bu motifleri. Ama hani kol çok da geniş olmasın. Mesela X large bedenseniz bunu 25 santim yaparsanız çok kocaman bir kol olur. Biraz küçük tutun kollarda motifleri. Yani illaki gövdede kullandığınız motif ölçüsüyle aynı olmak zorunda değil. Kolunuzun etrafında bir ölçün. Sonrasında motifleri, işte atıyorum normalde 5 sıra yapıyorsanız 4 sıra ya da işte 7 sıra yaptıysanız 6 ya da 5 sıra yapabilirsiniz kollarda. Aynı birebir aynı ölçüde yine diğer kolu da burada. Eğer kollar kısa gelirse, bakın kollar kısa gelirse yapacağınız tek bir şey var. Uzun gelirse sökebilirsiniz ya da bakın şöyle kıvırdığınızda da çok şık ve hoş duruyor kollarda. İlla ki sökmek istemiyorsanız kıvırabilirsiniz. Bakın çok şık duruyor. Bu da aklınızda olsun. Şimdi dikişi nasıl yapacağız? Dikişi şuraya kadar dikiyorum. Burada da buraya kadar dikiyorum. Kolları da yine buradan itibaren diktim. Önce şurayı, sonra arkayı, sonra buraları dikiyorum ve hırkam hazır hale geliyor. Bakın hiçbir kesim işlemi yapmadan çok kolay, sadece motiflerle bir hırka hazırlıyoruz. Uzun uzadıya detaylarıyla anlatmak istemedim. Dediğim gibi bu model ve bu modele yakın birçok video anlattım kanalımda. Aşağı yukarı anlamışsınızdır. Sizin de çok vaktinizi almadan böyle bir video çekmek istedim. Yine de anlamadığınız bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.